23 Haziran 2026 Denizli Acıpayam'dayız. Yanımızda Önder Aycan. Burada arpa tarlasında bu sezon Rekor Gübre Mix yaprak gübresi ürünümüzü kullandılar. Bunun haricinde buğday ve sarımsak da aynı şekilde kullandılar. Öncelikle bu mevkinin adını söyleyerek başlayalım Önder Bey. Burası Çatalarmut olarak geçiyor. Çatalarmut olarak yani. Acıpayam. Denizli Acıpayam, Dedebağ Ovası Çatalarmut mevkisi olarak geçiyor. Çatalarmut mevkisi olarak geçiyor. Burada 5 dekar bir arpamız var. Burada 5 dekar bir arpam var. Cinsi Aydın Hanım. Aydın Hanım. Cinsi Aydın Hanım. Bu yatmaya karşı birazcık dayanıklı diğer arpalara göre. Şu an karşıda bir arpa türü görüyorsunuz. gösterelim. Evet, şu arpayı görüyorsunuz. Bu arpamız bakın yatmış durumda. Şöyle gösterelim bu tarafa doğru. Şöyle yatan yere doğru. Şimdi yan yana iki tarla. Evet. Evet, devam edelim bu tarafa. Benim kullanmış olduğum Yavaş yavaş gelin. şöyle Aydan Hanım cinsi, yatmaya dayanıklı. Şöyle sap kalınlıkları vesaireyi de gösterelim. Şöyle yakına gelelim. Şöyle. Şuraya çekelim. Şöyle baktığımız zaman. Gayet güzel. Kelle başak verimimiz şöyle. Peki bu uygulama dönemi olarak Rekor Gübre Mix yaprak gübresini hangi dönem uyguladık? Boya kalkma döneminde kullandım ben. Yani sapa kalkma. Sapa kalkma döneminde kullandım. Daha önce kullanmam gerekiyordu ama bu yılki yağışlardan dolayı tarlaya girme fırsatımız olmadı. Hatta yakın dönemde de yağmur yağdı buraya. Geçen hafta yine yağmur yağdı. Evet, yağışımız oldu. Yağıştan dolayı ben giremedim. Belli bir süre giremedim. O arada arpamız belli bir boy aldı. Şimdi taban gübresi ne kadar kullandık 25 burada? kilo taban gübresi 25 kilo evet. toprak hazırlığında. NPK'lı taban gübresi kullandım ben kullandık. burada. Evet. Şimdi bu çeşidi sürekli ekiyor musunuz? Benim kullandığım arpa çeşidim bu. Verim anlamında geçen yıla göre kıyaslarsak ne görüyorsunuz? Bu yıl bu tarladan organomineralli gübre kullandım. Ekstra sizin rekor gelişimi mixinizi kullandığımdan Rekor dolayı gübre mix. 900 kilo bandında bir verim bekliyorum ben bu 900 kilo tarladan. bandında. Normalde bizim burada sulamadığımız bir tarlada verimimiz 300-400 kilo bandında. Kıraç bir yerde. Kıraç arazi. Yani benim burada sulama imkanım yok. Hiçbir sulama imkanım yok. Yani Kıraç gördüğünüz gibi etrafımızda hiç şu anda suyumuz şu yok. başa bakarak ve kardeşlenme doluluk anlamında söylüyorsunuz değil mi? Tabii. Şu an görüyorsunuz yani arpaları. Şöyle gösterelim. Başakları falan görüyorsunuz. Yani biz bunu bu verimi suyla elde edebiliriz. Yani diğer türlü sulamadan bu verimi elde etmemiz mümkün değil. Bu sezon yağışlar fazlaydı. Evet. Ama şöyle baktığımız zaman şuradaki çeşit farklı ama hani bir yakın olma ihtimali de yok yani. Tabii ki. Yani şuradaki verime göre burası 5000 metrekare bir yer. Bir görüyorsunuz. Şöyle gel az bir şey daha. Yavaş yavaş gel. Bu tarafa. Yavaş yavaş. Böyle gelelim. Şöyle bir gelelim. İçine doğru gelelim. Acele etmeden. Şimdi buraya da gösterelim. Şimdi bunların boylanması da yani hani benim boyum 1.75. Hani bu 1.60'ın üzerinde. Şunlar çavdarlarımız. Yani ben hayvansal anlamda kullandığım için yapmıyorum mesela. Şu çavdarımız mesela. Ben bunu ayıklamıyorum. Neden? Çünkü hayvansal yem olarak kullanacağım için. Anladım. Karıştırıyorsun. Karışık olsa da dokunmuyorum. İkisini de hayvanda ezme olarak kullandığım için. Evet. Ama normalde dediğimiz gibi şu an arpalarımızın boyu yani sizde yani 1 metre falan civarlarında. Evet, bir metre ve birin üzerinde de gibi duruyor yani. Anlamında şimdi ürünümüzle alakalı bu insanlara referans olsun diye Rekor Gübre Mix ile ilgili. Evet. Maliyet anlamında maliyet etkinliği nedir? Yani biz verdiğiniz mesela ücretin karşılığı burada uyguluyorsunuz. 100-150 cc civarında bir uygulamayla. Yani hesapladığınızda 80 lira gibi bir rakam. Dönüm bazına. 80 lira biz üründen kar etme amacımız var. Bir üründen kar etme amacımız var. Bunu ürünü kaldırıp da kar etmektense başında kar ediyoruz. En başında kar etmeyeceğiz. Buradaki 150 liraya 5 dekar bir yer, dekarı 150 çarpı 5 750 lira. 750 liraya 5 dekar yeri gübrelemiş oluyorum. 5 dekar yeri. Şöyle bir durumumuz var. Millet azotlu nitrat gübrelerini yüklenildiğinde ürün hızlı büyüyor. Hızlı büyüdüğünden dolayı boy yapıyor. Boy yapan üründe uzun insan hani asılıyorsun yıkılıyor ya. Evet. O gibi. Burada zaten orta bir boyda kendini yerden besleyerek geldiği için ürün yıkılmıyor yani. Şimdi burada zaten birçok çevrede de gezdik şimdi. Yani buğday da arpa da birçoğu yatmış. Evet. Yağıştan artı fırtınadan vesaireden.
Burada o dediğinizi zaten destekliyor sonuç. Aynen. Sahadaki sonuç. Tavsiye da- eder misiniz peki? Çok da uzağa gitmeye gerek yok. Hani bir İşte yan görüyorsunuz. tarafı görüyoruz. Evet. Diğer Şu yerlerde de öyle. çekerseniz Aynı bakın. şekilde baktığımızda Yani bir an deriz yani. İki tarla Aha. arasındaki sınır. sınır. Arada 1 metre var. O yatmış durumda. Bizdeki Bu şekilde. arpa yatmamış durumda. Yani ben insanlardaki duvarı bir yıkmak zor oluyor. Evet. Hani öneriyoruz ama diyorsun yani ben bunu babama bile önerdiğimde babam diyor ki ya sen herkes gübre atarken sen yaprağından vereceksin. Seninki verecek diyor. Mesela Şimdi- öyle değil işte. Şimdi eskiden eski dönemlerdeki iklim şu an yok. Tabii. Toprak yapılarımız da eskiye göre daha yorgun ve yağış olmadıkça kuraklık sorunu zaten artıyor. Tabii ki. Şimdi rekor gübre mix ürünümüz hem bitkideki stresleri de alabilen, artı bu bahsetmiş olduğunuz dengeli gelişimi, artı bu yağışlardan kaynaklı oluşabilecek ters durumları da tolere edebiliyor. Evet, aynen Hem de doğru. Düşük bir maliyetle yüksek verim. Burada 400 kilo deseniz daha düşük diyorsunuz. 300 kilo olan yerde şu an 900 diyorsunuz. Hadi 700 olsun. Valla ben 2 katı olur. Kantar'a gireceğim. Onu Yani sizinle paylaşacağım. Mutlaka Ben bu 900 videonun altına yazarsınız. 900 kilo ürün bekliyorum buradan. Biçilince de paylaşmış oluruz Şöyle. zaten. Son kez bir gösterelim alanı. Denizli Acıpayam'dayız. Peki diğer üreticilere tavsiye eder misiniz? Diğer üretici arkadaşlarıma rekor gübrenin mix ürününü Hı. benim kullandığım şekilde yani ben de kendilerine yardımcı olabilirim. Yani dekara 100 cc kullanarak başta maliyeti azaltıp ürünlerden daha fazla kar yapabilirler. Yani ben öneriyorum. Düşük maliyetle yüksek kar. Aynen. Biz teşekkür ederiz. Biz de teşekkür Görüşlerinizi paylaştınız. Çok sağ Buradan üreticiler izleyecekler. Tüm Türkiye'ye selamlarımızı gönderiyoruz sizle Aynen. birlikte. Ben de selam söylüyorum. Sağ olun. Bereketli